Scott'ın yakın arkadaşı Stylus'ın bir süper gücü olmayabilir. Ama zekasıyla herkesten ayrıldığını söylemek doğrudur. Ve muhtemelen seride herkesin en çok sevdiği karakterdir. Ve biz de sizlere bu videoda Stylus Stilinski karakteri hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Stylus'ın gerçek adının etrafındaki sır o kadar uzun süre saklandı ki dizideki en büyük gizemlerden ve en uzun süredir devam eden şakalardan biri haline geldi. Ta ki sonunda Stylus'ın gerçek adının ne olduğunu açıklayan Stylus'ın babasıydı ve neden asla kullanamayacağı bir isim olduğu kolayca anlaşıldı. Stylus'ın telaffuz bile edemediği bir isimdi ve Şerif'in bunu söylemesini duymak ilginç olsa da kesinlikle herhangi bir Amerikalının kulaktan kulağa heceleyebileceği bir isim değildi. Adı kulağa Mrs. Love gibi geliyor. Stylus'ın adının biraz ağız dolusu olduğunu görünce biraz daha kolay bir takma ad seçmeye karar vermesi çok şaşırtıcı değil. Ve Stilinski soyadından Stylus adının nereden alınabileceği açık. Ancak Stylus, ailesinde Stylus Stilinski adını kullanan ilk kişi değil. Stylus aslında takma adı. Stylus adının yaratıcısı gibi görünen baba tarafından dedesi Elias Stilinski'den çaldı. Yine de kesinlikle yeniden kullanmak için yeterince havalı bir isim. Dylan O'Brien karakter seçmelerine katıldığında hiç oyunculuk tecrübesi yoktu ve hiç oyunculuk tecrübesi olmadığı için CV olarak YouTube videolarının linkini yazdığı boş bir kağıt vermiş. Aslında ilk başta Scott McCall karakteri için seçmelere katılmış. Ancak senaryoyu okuduktan sonra Stylus karakteriyle bir bağ kurduğunu söyleyerek rolü almıştır. Stylus ve babası her zaman çok yakın bir bağa sahip olmuşlardır. Ve ikisi de Stylus'ın annesini trajik bir şekilde kaybettikten sonra bu bağ daha da derinleşmiştir. Ama Stylus hala bir genç olmasına rağmen Noah ile olan ilişkisi sayesinde birçok beceri ve eğitim almış gibi görünüyor. Stylus tıpkı babası gibi yasa hakkında neredeyse ansiklopedik bilgiye sahip görünüyor. Ve Scott McCall'un sürüsü için yerleşik araştırmacı ve gizem çözücü. Bunun öğrenilmiş bir beceri mi yoksa doğuştan mı olduğu belli değil. Ancak Noah'la kesinlikle ortak bir yanı var. Stylus'ın espri anlayışı ve hafifliği gerçekten karanlık ve korkutucu bir geçmişi olan birinin sahip olabileceği türden bir kişilik ve davranışlara benzemiyor. Ancak Stylus derin taraflarını gizlemede çok iyi. Annesini kaybetmek herkes için olduğu gibi Stylus için de zordu ama bazı açılardan olması gerekenden daha da zordu. Yani Stylus annesinin ölmesini yalnız izlemek zorunda kaldı. Annesi hastalandığında babası hala çalışıyordu ve annesi vefat ettiğinde babası işteydi. Bu yüzden Stylus bu korkuyla tek başına uğraşmak zorunda kalmıştır. Teen Wolf hakkında en ikonik ve unutulmaz şeylerden biri Stylus'ın klasik mavi jipidir. Jip, tüm McCall sürüsünü birçok farklı doğaüstü ve çok insani dramanın içine ve dışına çıkardı. Ve her zaman açık olmasa da Jip'in Stylus için çok önemli olduğu açık. Şimdi neden ona bu kadar bağlı olduğunu anlamak kolay. Jip aslında annesine ait bir arabaydı. Ve o ölmeden önce annesi araba kullanacak yaşa geldiğinde ona sahip olmasını istediğini bildirmişti. Stylus'ın babası Şerif Noah Stilinski karakterini canlandıran Lyndon Ashby ve Lydia'nın annesi Natalie karakterini canlandıran Susan Walters, diziden önce Loving isimli dizi projesinde beraber rol almışlardır. Ayrıca ikili 1986 yılından beri evliler ve 2 çocukları vardır. McCall sürüsü içinde Stylus açıkçası komikliğin ana kaynağıdır ve o aynı zamanda bir insandır. Bununla birlikte Stylus şaşırtıcı bir şekilde McCall sürüsünün en yüksek öldürme sayısına sahip üyesidir. Açıkçası Stylus cinayete meyilli bir manyak değil. Bu yüzden öldürdüğü insanların ve yaratıkların büyük çoğunluğu nefsi müdafaa halindeydi. Öldürmelerinin geri kalanı Nogitsune tarafından ele geçirildiğinde yapıldı. Bu yüzden teknik olarak vücudu bu kirli işi yapıyor olsa da tüm bu ölüm ve yıkımdan aslında kendisinin sorumlu olduğunu söylemek zor. Seri tüm karakterlerinin farklı yönlerde ilerlemesiyle ancak belirli bir geleceği olmadan sona eriyor. Aslında Stylus küçük ama özellikle doğaüstü aktif küçük bir kasabanın şerifi olmaktan biraz daha fazlasını hedefliyor gibi görünüyor. Teen Wolf sona erdiğinde Stylus, Federal Soruşturma Bürosu'nda staj yapmaya başlamak için Quantico, Virginia'ya geliyordu ki bunda da mükemmel bir iş çıkardığından şüphemiz yok.
Paramount, dizinin orijinal kadrosunun çoğunun geri döndüğü bir Teen Wolf filmi yapılacağını duyurmuştu. Fakat dizinin başrolü Dylan O'Brien'in filmde yer almayacak olması hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Dylan O'Brien yaptığı bir röportajda neden filmde olmayacağını açıkladı. Teen Wolf birçok yönden kalbime sahip. Açıkçası bu fikir ilk ortaya çıktığında elbette şaşırdım. Herkes çok hızlı bir şekilde bir araya geliyordu. Bize attıkları ani ve şaşırtıcı bir şeydi. Kulağa komik geliyor ama bu benim için çok değerli. Tüm kalbimin içinde olduğunu bilmeden ona geri dönmek istemem. Kitabı daha önce kendim için kapattığımda gerçekten huzurlu hissetmiştim. Sonunda onu orada bırakmakla ve tekrar açmamakla yetindiğime karar verdim.